Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Albin Pranic ile Srđan Cvetković arasında 1968 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, bu oyun ortasında ve oyun sonunda özellikle gerçekten öğretici ve harika hamlelere sahip. Bu yüzden bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Analizimize geçmeden önce içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve de içeriklerimden tabii ki de yine memnunsanız yorum da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Türkiye satrancına mümkün olduğunca katkı sunmaya çalışıyorum kendi imkanlarımla. Destek olmak isterseniz desteklerinizi beklerim diyerek isterseniz maçımıza başlayalım. Evet, şimdi Albin Planic D4'te başladı. D5, C4, C6, at F3, at F6'dan sonra at C3, E6 hamlesinden sonra fil G5, DC4'ten sonra Albin Plan için ufak bir hatası aslında diyebileceğimiz bir hamle yapılıyor. Aslında baktığınızda E3 hamlesi de normal bir hamle gibi gözüküyor ama burada tabii ki E4 hamlesi benim de tercihim olabilirdi. Yani ben de şahsen yapmayı seviyorum bu E4 hamlesini. E4 hamlesinden sonra şimdi burada E5 sürme imkanınız var. Peki hocam H6'dan sonra fil H4, işte G5 fil G3 gelsek hani sıkıntı olmaz mı? Aslında olmuyor. Burada çünkü rakibinizin yapması gereken hamle B5 hamlesi. Her ne kadar benim siyahlarda B5 hamlesi hoşuma gitmese de bilgisayarın önerdiği bir hamle olarak önümüze çıkıyor. Diğer bir hamle olarak yani B5'ten ziyade fil B4 de öneriliyor. Ama tabii en kuvvetli hamle olarak B5 hamlesi öneriliyor diyebiliriz. Peki Planic'in hamlesinden şimdi devam edelim. Burada peki E4'ten başka bir hamle yok mu beyazlar için diye düşünüyorum. A4 hamlesi var. Burada dediğimiz gibi B5'i kesmek adına, ufak da olsa kesebilmek adına burada A4'te yapılabilirmiş. Ama Planic hocamız tabii ki yani severiz sayarız. E3 tercih etmiş. Peki burada dediğimiz gibi B5 oynandı. A4 şimdi geldi. Fil B4. Şimdi siyahlara hafif bir üstünlük kaptırdık gibi ama şu anda bir endişelenme gerek yok. At D2 oynandıktan sonra burada Svetkovic'in hamlesi biraz garip geldi bana. Burada fil C3 almayı tercih etti. Acaba filine bir daha tempo kaybettirmemek adına örnek veriyorum fil E7 ya da fil D6 oynamak yerine direkt acaba atı almayı mı tercih etti? Çünkü hem fil çiftini veriyorsunuz hem de burada BC3'ten sonra rakibimizin aslında sağlam bir merkezi olmuş oluyor diye düşünüyorum. Şimdi burada da ilerleyen hamlelerde AB5, CB5'ten sonra merkezde biraz beyazların kuvvet hani üstünlüğü var gibi geldi bana. Hani bilemiyorum ben mi yanlış yorumluyorum. O yüzden pek hoşuma gitmeyen bir hamle oldu fil C3 hamlesi. Şimdi bundan sonraki hamlede at BD7 hamlesi, at BD7 yanlışlık olduğuna hani gösterdiğine bakmayın. Siyahların yapabileceği en iyi hamle. Şimdi burada da Predinç fil E2 hamlesini oynamış. Burada hoşuma gitmeyen bir şey var. Yani fil E2 biraz pasif sanki gibi. Yani bana öyle geldi. Vezir F3 hamlesi daha aktif gibi geldi. Şimdi ben kendi açımdan düşündüğümde şöyle bir şey yapabilirdim. Belki de örnek veriyorum Vezir F3 hamlesinden sonra ya da Vezir F3 de yapmayabilirdim bu arada. Kesin bir şey söylemeyeyim. Burada G3 hamlesi de yapabilirdim ama G3 hamlesi çok kuvvetli bir hamle değil gibi gözüküyor. Peki neden G3 yapıyorum? G3, fil G2 kısa rok hamlesinden sonra vezir F3'te yapabilirdim. Ama tabii ki bilgisayarımız vezir F3'ü daha kuvvetli bir hamle olarak gösteriyor. Burada şimdi hocam yani vezir F3'ten sonra fil B7 gibi bir şey yok mu? Ya fil B7'den sonra A B5 gibi bir şey var burada. Siz burada kale C8 oynamak zorunda kalıyorsunuz. At C4 gibi gibi bunun ardı sırası hani kesilmiyor. Kısa rok vesaire yaparken bir bakıyorsunuz konumuz elden kaymış. Yani bunu o yüzden istemiyoruz. Peki Planic vezir F3 yapsaydı burada yapabileceğimiz en kuvvetli hamle ne olabilirdi? Kale B8 hamlesi daha kuvvetli bir hamle gibi gözüküyor. Bundan sonra E4 ve E5 hamleleriyle süreç devam edebilirdi tabii ki. Çünkü artık buradaki biraz hani E4'ten sonra vezirin buraya bakışı biraz kesiliyor. Bundan sonra belki fil B7 oynanabilirdi diye düşünüyorum. Peki
Şimdi plan için hamlesine odaklanalım. Fil E2 hamlesi neden yapmış olabilir? Acaba şöyle bir şey mi planlıyor? Fil F3 ile ben burada vezir F3 oynamak yerine fil F3 ile bir şeyler deneyeyim demek istemiş olabilir. Pasif bir hamle gibi geldi çünkü fil E2 hamlesi. Peki H6 hamlesi oynandı. Fil H4, G5. G5 hamlesini hiç beğenmedim. Gerçekten şah kanadımızı bu kadar açmaya yani gerek var mıydı? Hiçbir fikrim yok. Çünkü artık uzun rok attığınızda da şahınızın hani rok attığı kesim açık. Saldırıya açık yani. Şah kanadı da aynı şekilde şu anda saldırıya açık hale gelecek. Yani rok atmak zorunda tabii ki de değilsiniz ama yine de bu kadar açmak bana bilmiyorum çok agresif geliyor. Ben yapamam şahsen diyebilirim. Peki fil G3'ten sonra şimdi rakibimiz yani Svetkovic burada at D5 oynamayı tercih etti. Vezir C2, Vezir A5. Vezir A5'e kesinlikle bir anlam veremedim. Ne alaka hiçbir fikrim yok. C3 piyonuna mı A4 piyonuna mı saldırıyorsunuz? O da biraz tuhaf. Ama bildiğim tek şey plan için buna çok güzel bir yanıt verdi. O yanıt sevgili arkadaşlar at E4 hamlesi. At E4 gerçekten rakibimizin gözden kaçırdığı bir hamle diye düşünüyorum. Şimdi F5 oynandı ve kısa rok hamlesi gerçekten harika bir hamle olarak gösteriliyor bilgisayar tarafından. Bence de çünkü burada şimdi F4'ten sonra vezir E4 ve rakibimizden üstüne kesinlikle çok büyük bir hata olan at F8 hamlesi gelince konum beyazların lehine dönmüş oluyor. Peki nasıl devam edelim? 16. hamlede bu duruma geldiyse bu rakip nasıl dayanmış? Rakip aslında direnmeye devam ediyor. Ama konum gerçekten beyazlar tarafından doğru oynanırsa tutulamayacak vaziyette diyebiliriz. Siyahlar için diyoruz. Peki burada fil H5 oynandı. Şah D8, vezir E5, kale G8, vezir D6, fil D7, fil F7'den sonra vezir C3, fil G8'den sonra vezir B4, vezir B4, at B4'ten sonra burada fil D6 hamlesi gelmiş. Şimdi fil D6 hamlesi nasıl anlatabilirim? Biraz ortalama bir hamle gibi gözüküyor ama F4 hamlesi daha sağlıklı bir hamle gibi göründü bana. Burada G4'ten sonra çünkü yani çok böyle bir umudunuz yok gibi gözüküyor. F5, F5. Burada D5'ten sonra ortalık zaten karışıyor. Peki yani ne bileyim bunu alsak ne olur hocam diye düşünebiliriz. A B5 yaptıktan sonra C3 yapsanız bile burada çok farklı kombinasyonlar var. B6'dan sonra bu da alamazsınız. Kaleniz boşta vesaire. Burada çok karışıyor. Yani bu C3 piyonu nasıl tutacağız vesaire. Buralar aslında çok zor değil tutulabilecek vaziyette ama Platinc burada fil D6'yı tercih etti. Peki diyoruz. Ne diyelim şimdi hocamıza? At D5'ten sonra fil F8, şah C7, fil C5, kale G8'den sonra burada AB5, CB5'ten sonra kale A7, şah C6, kale FA1, at C7, şah F1, kale B8, E4, B4, kale A4, hatta kale 7 A4 diyelim ona. B3, kale C4, B2, kale B1, kale B3 ve burada kale C2 hamlesinden sonra Svetkovic maçı terk etmiş. Birinci sebep yani neden terk etti bu adam birdenbire? Burada piyonu var. Hani süremez mi? Vezir çıkamaz mı diye düşünebiliriz. Aslında hayır süremez. Çünkü artık bu piyon düşmüş durumda. Örnek bir oyun e, olduğunu düşünüyorum ama yani devam yolu olarak başka bir şey de veremiyorum. Şöyle bir şey yapılabilir. At B5 hamlesinden sonra F3, at C3, kale B2, B2, kale B2, kale B2, şah C7'den sonra şah G1 gibi bir hamle sonrasında diz yani
Bu diziden sonra gerçekten yani hem piyon yapısı biraz dağınık. Burada bizim 5 tane piyonumuz var. Aslan gibi sürülmeye hazır diyebileceğimiz. Yani burada artık nasıl devam edilebilir bir devam yolu göremedim sevgili arkadaşlar. Gerçekten oyun ortasında ve oyun sonuna doğru gerçekten ufak ufak işlenerek kazanca doğru gidilen bir maç olduğunu düşünüyorum. Pjanic gerçekten ustalığını tekrar konuşturdu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Analizimiz bu kadardı. Umarım analizimizi beğenmişsinizdir. Planic'in maçları hoşuma gidiyor. Derinliği de tabii ki özellikle hoşuma gidiyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Planiç hakkındaki düşüncelerinizi, başka oyuncular, ustalar hakkındaki tabii ki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklemem memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Elimden geldiğince satranç nasıl diyelim camiasına, Türkiye satrancına biraz da olsun katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım öğretici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.